Efendim herkese merhabalar. Ben İlkay Zaman. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Hiç ses yoktu. Uzun zamandan beri yani. Şimdi ben video çekiyorum ya arka tarafta bir tane komşumuz herhalde tadilat yapıyor, bir şey yapıyor. Matkapla sabahtan beri zırıl zırıl çalışıyorlar. Video çekeceğim, normaldir. Olur böyle şeyler. Bana yaparlar yani. Ben bunlara alışkınım. Bir önceki videoda bir arkadaş şey demiş yorumlarda. Abi çok sessizdi video. Sadece senin sesin vardı. Hiç alışkın değiliz. Al kardeşim, dışarıya çıkınca böyle oluyor. Evde sadece sesten kurtulabiliyorum. 7 yılı tamamlıyorum neredeyse. 7 yıldan beri Amerika'dayım. Valla hiç ne bir park cezam, ne bir trafikte bir cezam falan hiçbir şeyim yoktu. Ta ki şu güne kadar. Gerçi bu da henüz daha cezaya dönüşmedi. Detaylarını size anlatacağım. Arabayı soğuturken burada başlayayım istedim. Çünkü bu lanet Florida'da öyle bir sıcak var ki, öyle bir girdim ki. Hakikaten aklıma rahmetli Mehmet Akan geldi ya, bizimkilerin Sabri Bey'i. Allah cezalarını versin diyordu ya, herkese ağız dolusu böyle. Allah'ın cezası, bu Florida'da bir sıcak var, arabayı soğutmadan binemiyorsunuz abi. Bu kadar sıcağı seven var mı bilmiyorum ama ben kesinlikle sevmiyorum. O yüzden dedim ki arabayı soğuturken burada giriş yapayım. Sonra arabaya bineceğiz, sizi biraz gezdireceğim. Bizim mahalleyi de şöyle bir gösteririm. Arkasından bir iki işimiz var, onları ederken yolda da sohbet etmiş oluruz. Yolları da görmüş olursunuz. Hem de ben size işin detaylarını anlatırım. Çünkü o Amerika'da trafik cezaları bizim Türkiye'deki gibi işlemiyor. Değişik bir sistemi var. Atlayalım arabaya. Soğumuştur zaten. Basalım gidelim. Hem sohbet edelim hem de ben size bu hikayeyi anlatayım. Nasıl gerçekleşti bu olay onu anlatayım. Efendim bu arada videoya geçmeden önce ben bir hatırlatmada bulunayım. Eller beğen butonuna mutlaka gitsin. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz de abone olursanız sevinirim efendim. Abone olduktan sonra da çana tıklarsanız ben video attığımda size hemen bildirimi gelecektir. Buyursunlar, hızlıca videoya geçelim. Şimdi video çekmeye dışarıya çıkalım dedim ya, kesin yağmur yağar. Hafif böyle bir bulutlar kararmaya başladı. Adım gibi eminim yağmur yağar. Dedim yani şöyle bir gezelim, etrafı gösterip falan. Gezmelere başlayalım. Evet efendim. Bunlar gated community diye geçiyor. Yani aslına bakarsanız bunlar böyle sokağın ortasında dalabileceğiniz yerler değil. Amerika'da kapalı alanda olmayan mahalleler de var tabii ki ama bizim oturduğumuz genellikle bir otomatik kapısının girişinin olduğu, işte kodla falan girdiğiniz site diyebiliriz aslında. Burada gated community diye geçiyor bunlar. Ama baktığınızda böyle sokakmış gibi de gözüküyor. Hani böyle sanki dışarıdaymışsınız gibi. Sokaktan ayrı, içeride bir yer. Tamamen sizin tercihinize bağlı. Yoksa baktığınızda güvenli olmadığından mı derseniz kesinlikle değil. Gayet de güvenli. Şuradan devam edelim. Çıkışta zaten giriş çıkış kapısını da gösteririm size. Bugün çöp günü efendim. Maviler dönüşümlü çöpler için, yeşiller de normal çöpler için. Yeşilleri genellikle sabah erkenden gelip alıyorlar. Mavileri öğlene doğru alıyorlar. Haftanın 2 günü çöpünüzü çıkartıyorsunuz. Ya bunlarda enteresan bir şey var. Şimdi bu gated community dediğim yerler aslında bir yönetimleri oluyor her birinin. Bizde nasıl bina yönetimi, site yönetimi oluyorsa burada da aynı sistem var. Bunlar kendi kurallarını uyguluyorlar. Yani diyor ki adam, arkadaş ben çöp konteynerlarının garajın içinde tutulmasını istiyorum diyor. Ya da evlerin yanında bir alan var, oraya koyacaksın diyor. Her birinin farklı kuralları oluyor. Bizimkiler cins. İlla diyor ki bunu garajın içinde tutacaksın. Abi bebek bezi var, o var, bu var, koku yapıyor yani. Ben de böyle çaktırmadan videonun açılışında görmüşsünüzdür. Böyle garajın kenarına iliştiriyorum. Çünkü gördükleri zaman ceza yazıyorlar, uyarıyorlar önce. Sonra ceza yazıyorlar falan, öyle şeyler de oluyor. Yani o yüzden hani çaktırmadan böyle bir oraya iliştiriyorum. Bir şey söylerlerse daha işim vardı ya, hallediyordum, şimdi alacağım içeriye falan diyorum. Alıyorum, tekrar çıkartıyorum. Ne yapayım abi yani? Sonuçta garajın içinde sıcakta falan olmuyor, güzel olmuyor yani. Burada çok fazla bir şey yok, ev yok. Yaklaşık bildiğim kadarıyla maksimum böyle 100 tane falan ev var galiba. Belki biraz daha fazla olabilir, çok da bilmiyorum ama herhalde 100 tane falan ev vardır. Genel olarak sakin, sessiz, komşuların iyi olduğu, düzgün olduğu bir yer. Temizliği falan da gayet güzel. Yani şimdi Amerika'da insanlar böyle videolardan önce çok büyük öyle bir şey vardı insanlarda. Hala daha var gerçi. İşte güvenli değilmiş, şöyleymiş, böyleymiş. Ya hiç gated community diyoruz buraya, site falan, ama yan taraftan yayan olarak da girebilirsiniz yani, Allah korusun. Hani öyle bir sıkıntı olacak yerler değil. Güvenli yerler. Tabii ki Amerika'nın da birçok yerinde sıkıntı olacak yerler var. Yok mu yani? Tabii ki de var.
O yüzden hani böyle çok şey değil, siz söyleyin adını. Korkacak bir şey yok. Postacı abimiz geziyor. Şimdi buradan çıkalım. Böyle kısa bir tur attım. Daha uzun tur da atılabilir. Bir arka taraflar falan var ama göstereyim diye size şöyle bir ufak tur attım. Oğlum oradan çıkamazsınız ben olmadan. İnsana göre değil, metale duyarlı sensörü var onda. Bak, olta takmışlar, gidiyorlar. Bak, çok fazla göl var. Zaten bu Allah'ın cezası, sivrisineklerin de çok olmasının sebebi o. Oltan düştü oğlum, oltan düştü lan. Bana mı denk geldiniz arkadaş ya? Bak şimdi onu alırken çantası düşecek kesin. Hayır, düşmedi, son anda kurtardı. Hız cezası bu arada yemedim henüz ama galiba yiyeceğim bir şeyler. Hız cezası. Şimdi hız cezasında şöyle oldu. Monticello'da bir hafta böyle bir tatil yapmıştık. Kış tatili New York'ta. Küçük bir kasaba orası. Oradan çıktıktan sonra böyle otobana bağlandığınız bir yol var. Otobana bağlandığınız yolu ben birkaç gün böyle baktım. Hep 65 yazıyordu hız sınırı. 65, 65, 65. Ben de böyle 70, 75, 72, 73 öyle gidiyordum. Ben hız yapan bir adam değilim yani. Öyle bir şeyim yoktur. Sevdam yoktur yani işin açıkçası. Her gün normal gittiğim gibi gidiyorum. Arkama böyle bir polis arabası geldi. Dedim herhalde kendi yolunda gidiyor. Benimle alakası yoktur. Sonra sirenleri yaktı. Buradaki sistem şöyle işliyor. Polis arabası arkanıza geldiğinde ışıkları yanmıyorsa ya da sirenleri falan çalışmıyorsa bir sorun yok. Ama sessiz bir şekilde ışıklar yanıp sönüyorsa bu ilk uyarı, sağa çek demek. Ben de onu gördüm. Sağa çektim. Eğer durmazsanız bu sefer sirenleri çalıp ışıkları yakıyor tamamen. O zaman geç demek. Ona da uymuyorsanız artık zaten sorun büyük. Neyse, ilk böyle bir ışıkları yaktı. Sağa çektim. Tatlı bir abi ondan sonra geldi. Dedi ki hız sınırını dedi aştınız dedi. 20 mil dedi. Dedim ki nasıl olur memur bey dedim. Yani ben 72 ile gidiyordum dedim. Çok da iyi hatırlıyorum çünkü adam arkamdayken şeye baktım. Kilometreye baktım, 72 idi. Dedi ki yani yok dedi, 73 ile gidiyordun dedi. Peki dedim, tamam yani 65 73 çok bir şey değil. Hayır dedi, benim seni çevirdim arada dedi. 50 dedi hız limiti dedi. Pardon 55 dedi. Pardon. Dedim ki baba dedim, etme eyleme gözünü seveyim yani, hep 65 burası. Hayır dedi, bilmem kaç mil bir yer söyledi, işte 3 mil mi dedi, 2 mil mi dedi, saçma sapan bir şey, kısacık bir yer. Orası dedi 50 dedi hız limiti dedi. Tamam dedim, peki olabilir. Yani fark etmemişim ki, gerçekten de fark etmemiştim. Fark etsem yavaşlardım. Dedim ki peki dedim, yani ben fark etmedim. Zaten Florida'da yaşıyorum. Hani buraya sürdük geldik ondan sonra falan. Kusura bakmayın dedim yani bilmiyordum etmiyordum falan filan. Ne dediysem olmadı. Adam da çok tatlı bu arada. Ya dedim ki bu bir uyarı olsun dedim ondan sonra. Ben dedim hani bundan dedim dersimi almış olayım. Biz bu konuyu böyle kapatalım falan. O zaman dedi ben görevimi yapmıyor olurum dedi. Dedim haklısın. Peki dedim, tamam. Ehliyetimi aldı. Ondan sonra registration card diye bir şey var. Burada ruhsat registration card, kayıt kartı diye geçiyor. Her yılda onu yeniliyorsunuz. Pul alıyorsunuz plaka için. Pulun alınmadığı eyaletler de var. Ama internetten girip direkt ödemenizi yapıyorsunuz. $90 mı? Öyle bir şeydi galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Registration card dedikleri böyle bir kağıt. O evinize geliyor. İşte pulla beraber plakanıza o yılın pulunu yapıştırıyorsunuz. Neyse, verdim onları. Sonra bana şu kağıdı verdi. Bilgisayarından, printer'dan aldığı bir kağıt. Ondan sonra şöyle bir şey. Bana bir ceza kesmedi. Bir para, şu bu falan filan olmadı. Şimdi Amerika'da işler şöyle yürüyor. Birincisi, polis sizi bir sebep olmadan çeviremez. Yani ya aranıyor olmanız lazım plakanızın, ya işte stop lambalarınızın yanmıyor olması lazım, ya işte hatalı sollama yapmış olmanız lazım vesaire. Bir şekilde bir sebebe ihtiyacı var polisin sizi çevirmesi için. İşte şurada çevirme yapıyoruz, gel bakayım buraya aslanım, ver bakalım evrakları falan, öyle bir şey yok. Ha tabii Allah korusun bir suçlu olur ya da bir olay olur falan filan. Polis tabii ki bir yerlerde bir barikat kuruyor, çevirme yapıyor ama çok çok nadir. Gerçekten çok nadir. Günün sonunda polisin bir sebebe ihtiyacı var. Beni de radardan çevirmiş. Arabanın içinde radar var zaten, oradan hız tespiti yapıyor. Ondan sonra arkamdan yapmış, abi beni çevirdi. Büyük ihtimalle Florida plakayı gördü. Bak dedi, bu salak şimdi dedi. Hep dedi 65'e göre gidiyordu. Orada dedi 55 sınır var dedi. Ben bunu orada kıstırırım dedi herhalde. Öyle de oldu. Ya Allah var, çok da tatlı bir adamdı. Öyle şey bir tip değildi, böyle kindar falan nefretli bir tip değildi. Polis size ceza kesmek yerine olayı kısaca anlatan ve sizin de bilgilerinizin olduğu, işte ehliyetin üzerinde yazan ehliyet numarası, adresiniz, arkasından araç bilgilerinizin olduğu bölge ve neden size bu
mahkeme emrini verdiği şeyi açıklayan şu kağıdı veriyor. Ufak bir kağıt. Ceza kesmek diye bir şey yok. Polis sizi mahkemeye sevk ediyor. Thompson'da gideceğim, o bana bir gün verecek. Diyecek ki evrakları içeriye verecek, bana bir gün çıkacak. Beni mahkemeye çağıracaklar. Diyecekler ki İlkay Zaman, evet sen böyle bir hız yaptın mı? Yaptım. Bunun cezası bu kadar, şudur budur falan. Ben de kabul edeceğim ya da etmeyeceğim. Savunmamı yapacağım. Hakim suçlu görür. Ceza keserse ceza o zaman başlayacak. O yüzden burada sistem bu şekilde işliyor. Arkanızdan size ceza ezmek diye bir şey yok. Yani sizi çevirip bu mahkeme kağıdını eline vermesi lazım. Yani bize böyle eve ceza geldi ya, ışıklarda geçmişi falan. Burada öyle bir şey yok. Yani burada size bunu beyan etmesi gerekiyor. Neyse bana mahkeme kağıdını verdi. Ya dedim ki benim dedim hiç dedim bir cezam yok yani. Şeyin dedim sicilim tertemiz Allah'a şükür. Evet dedi, gördüm. Arabada bu arada bir bilgisayarları var, işte oradan kart gibi, kredi kartı çeker gibi şeyinizi, ehliyetinizi oradan geçiriyor. Ondan sonra evet dedi, gördüm dedi. Belki dedi hakim bir uyarı verir dedi. Sadece yırtarsın dedi. Çok dedi etkilenmezsin zannetmiyorum dedi. İyi dedik. Aldık çıktık. Sonra eve kağıt geldi. Şöyle bir kağıt geldi eve. O kağıdı da göstereyim. Bu arada sizi bir yere götürüyorum. Orada sizle güzel böyle bir etrafı gösterirken de sohbete devam edeceğim. Sonra eve bir kağıt geldi. Mahkeme kağıdı, bu değil, bu savcılıktan gelen kağıt. Ben çünkü itiraz ettim. Bütün yüzsüzlükleri deniyorum. Böyle şu tarihte, şu yolda, şu mevkide polis memuru sizi aşırı hızdan dolayı çevirmiş ve size bunu beyan etmiş. Ondan sonra bu konuyla ilgili savunmanızı kağıda yapın, yollayın diyor. Neyse ben de suçlu değilim dedim. Orada seçenekler var. Suçlu değilim dedim. Çünkü dedim çok küçük bir mesafede dedim böyle bir hız limiti var. Fark etmedim. Eyalet dışında yaşadığım için dedim hani böyle şeylere de çok alışkın değilim. Ondan sonra otobanda normalde tek bir hız sınırı oluyor Florida'da. Şudur budur yazdım bir şeyler. Yolladım. Bence kayla almamışlardır. Ki almamışlar, öyle bir şey olmuş zaten. Neyse ondan sonra ben bunu postayla yolladım direkt. Arkasından böyle bir kağıt geldi. Burada da diyor ki Sayın İlkay Zaman, biz seni anladık. Çok güzel anlatıyorsun. Harika. Bu buraya kadar her şey çok güzel. Ama koçum burada işler böyle yürümüyor diyor. Yani demiş ki bu itiraz maalesef kabul olmadı. Benim sana teklifim, senden 6 ceza puanı düşelim. Yani 6 ceza puanı yazalım sana. Background'un da temiz olduğu için, sicilinde, geçmiş sicilince tertemiz olduğu için para cezası vermeyeceğiz. Ama bu sana bir uyarı olsun. Eskiden olsaydı, pandemiden önce işler şöyle yürüyordu. Ben Florida'da yaşıyorum evet, ama ben bunu New York'a bağlı Thompson kasabasında yaşadım. Ve benim oradaki mahkemeye gitmem gerekiyordu. Yani kalk New York'tan 2,5 saat uçakla ya da işte 20 saat arabayla git, orada mahkemeye çık. Pandemiden sonra bu işler artık online'a da bağlandı ve postayla da yapılıyor oldu. Bazı eyaletler postayla kabul etmiyor, bazıları ediyor. Geleceksin diyor. Şimdi buna da bir şey yapamazsın. Gitmezsen olmaz. Gidersen büyük problem. Yani o yüzden bu güzel oldu. Tertemiz olunca siciniz, diyor ki hakim, tamam evet ilk defa böyle bir şey yaşamışsın. Polis de dedi zaten. Yani dedi ki tertemizsin dedi. Belki bir uyarı verirler dedi. Hakim temiz olduğunuzu görüyor ve diyor ki ilk defa böyle bir şey yapmışsın diyor. Ben sana bir uyarı veriyorum diyor. Bu uyarıyla diyor şey yaparsın diyor. İdare edersin. Bir daha yaptığında affetmem diyor. Peki trafik cezaları ne kadar? Özellikle hız cezası. Kötü cezalardan birisi hız, diğeri de dur işaretine uymamak. Yani çünkü şöyle bir şey var. Dur işaretleri, bu stop sign dedikleri dur işaretleri yerde de oluyor, levha halinde de oluyor ve sokak aralarında işte yola çıkarken falan birçok yerde oluyor. Eğer ona uymadığınızı polis görür de sizi durdurursa ceza büyük, çünkü diyor ki ya biz bunların başına kamera koymuyoruz ve senin vatandaşlık görevi olarak bir sürücü olarak, sorumlu bir sürücü olarak burada durman gerekiyor. Sağına soluna bakman gerekiyor. Sen bizim iyi niyetimizi suistimal ediyorsun. Bu kurala da uymuyorsun diye cezası sağlam oluyor onun. Mesela Allah korusun alkollü yakalandınız. DUI. Bittin ya. Yani hakikaten burnundan getirirler. Yanlış bilmiyorsam ama 70 yıl falan kayıtlardan çıkmıyor. Ya o DUI dedikleri alkollü araç kullanmadan yakalanma 70-75 yıl mı ne, öyle bir şey. Çok saçma bir süre. Senin geçmişinden silinmiyor. Her yerde karşına çıkıyor. Sosyal hizmetlerde görev alman gerekir. Deli gibi ceza ödüyorsun ondan sonra falan. Böyle bir sürü sorunu var. Bir de
alkollü araba yakalanmaktan public record'unuzda işlediği zaman, siciline işlediği zaman gerçekten öyle hız mız falan filan yanında hiç kalır yani. Çok büyük problem. Hakikaten çok büyük problem. Zaten ben bu sorunu yaşadıktan sonra hem buraya koydum hız göstergesini, hız limitini daha doğrusu, hem de burada heads up display'e koydum. Dedim ne olur ne olmaz abi. Her yerden göreyim yani ben onu. Önemli çünkü. Dedim şu ana yoldan bir kurtulayım da sizi böyle biraz içerilerde gezdireyim. Burası Miami değil. Burası Fort Lauderdale diye geçiyor. Miami, buraya yaklaşık 25 oğlum, evladım. Bunlardan her yerde görüyorsunuz ya. Yani ne olduğunu bilmiyorum. Değişik bir kuş türü. Her yerde varlar, böyle otluyorlar, solucan mı yiyorlar artık, ne yiyorlar bilmiyorum. Öyle takılıyorlar. Burası 25-30 dakika uzakta Miami'nin merkezine. Miami zaten böyle çok yaşanacak bir yer değil. Turist olarak gelip görenleriniz varsa biliyorlardır. Yani hakikaten şöyle 2-3 gün takıl, ondan sonra vınla yeri yani. Miami'yi de görmüş olalım dersiniz. Yani en fazla odur. Çünkü artık eskisi gibi hiç değil. İyice böyle şey olmuş durumda. Yani fazla turistten, fazla insandan da cılkı çıkmış durumda. Bizim İstiklal Caddesi'nde ise orası da o olmuş yani. Öyle düşünebilirsiniz. Ya tropik iklim kimileri için çok güzel olabilir ama kimileri için de hiç kış olmaması, işte ne bileyim, yağmur yağıyor. Evet yani mesela o kadar pis bir havası var ki, bak şimdi yağmur yağdı, birazdan 32 derece hava olur, böyle bir acayip kavurucu bir sıcak olur. Enteresan bir yer. Ben 4 mevsimi yaşamak istiyorum diyenler için çok böyle mantıklı bir yer değil Florida. Gerçekten de çok sıcak. Özellikle bu Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos kavurucu sıcak oluyor. Mayıs'ın ortasından sonra başlıyor. Kavurucu sıcak oluyor gerçekten yani. Ve nem seviyesi de çok fazla artıyor. Nem seviyesi artıp da sıcak basınca, ikisi bir araya gelince arabada klima, evde klima, ofiste klima, klimasız yerse gitmeyelim, dışarıda oturmayalım, restoranda klima, her yerde klima istiyorsunuz yani. Her yer klimalı olsun diyorsunuz. Golf seviyorsanız eğer golf, her iş bitti, golfümüz kaldı. Golf seviyorsanız eğer Florida çok eşsiz bir yer gerçekten. Sağ taraf mesela bir golf sahası, sol taraf da aynı şekilde. Hatta şu anda bu golf arabasının geçtiği güzergahın üzerinden geçtim paralel bir şekilde. Golf severlere müjde. Florida ayağınıza geldi. Çok fazla golf sahası var. Rahat rahat böyle oynayabileceğiniz, takılabileceğiniz. Rahat rahat, sanki böyle Türkiye'de çok golf oynuyoruz da rahatsız. Ya bir dakika ya, dur vuruş yapıyorum Allah aşkına ya falan diye. Sanki öyle bir durum varmış gibi. Mesela karşısında bir golf sahası. Golf sahaları bol bol var. Golf benim için bir tutku diyorsanız eğer yeşillik bakımından gayet bereketli bir yer. Ama şöyle söyleyeyim. Mesela Kaliforniya'dan sonra burası bana hem aşırı sıcak geldi, tabii o işin başka bir tarafı. Bir de şöyle bir şey var. Aktivite az. Mesela Kaliforniya'da doğa aktiviteleri çok daha fazla. Gezebileceğiniz, gidebileceğiniz çok daha fazla yer var. Burada öyle yerler yok. Burada çok fazla göl var. Evet, parklar var bol bol. Yani ona bir şey diyemem ama yani Kaliforniya gibi değil. Vallahi çok da özledim Kaliforniya'yı. Her an böyle bir dümeni kırabiliriz tekrar gerçekten. Çünkü yani çoluğun çocuğun böyle klimalı evde büyümesi, dışarıya çıkamamamız falan çok böyle zorlamaya başladı gerçekten. Çünkü şöyle düşünün. Ya bir parka gidelim diyorsunuz, 15-20 dakika maksimum sürüyor abi. Sıcaktan bunalıyorsunuz. Sinek hiç bitmiyor. Yılın 365 günü sivrisinek problemi var. Çünkü çok fazla göl var. Tropik iklim, sivrisinek gerçekten bunaltıcı olabiliyor. Yoksa bakmayın yani, o kertenkeleymiş, gaykolar, o büyük kertenkeleler falan filan, onlar böyle can sıkıcı şeyler değil. Timsah olayını da çok abartıyorlar. Öyle nadir görürsünüz timsah. Yani şansınıza belki görürsünüz hatta, yani öyle ortalıkta gezen. O yüzden hani onlar böyle can sıkıcı şeyler değil ama aşırı sıcak olması, insana böyle dışarıda çok bunaltması, sivrisinek olayı falan gerçekten çok zorlayıcı olabiliyor. Yani bahçeyi bile doğru düzgün kullanamıyorsunuz. Pandemi zamanında Kaliforniya çok katıydı kuralları. İşte Florida bunu en kolay atlatan eyaletlerden birisi oldu. Avantajları vardı. Şimdi hiçbir avantajı kalmadı gerçekten Florida'nın. Tamamen böyle şeye döndü yani. Yüksek yaşam maliyetleri, evler 2 katı fiyatına çıktı. Çok fazla Kaliforniya'ya nazaran çok ucuz falan diyorduk. Şimdi hiçbir farkı kalmadı neredeyse yani. Bir de çok fazla göç aldı. İnanılmaz göç alıyor. Yani hakikaten böyle, Türklerden bahsetmiyorum sadece. Dünyanın bütün ülkelerinden, özellikle Güney Amerika'dan, tabii yakın ülkelerden aşırı göç alıyor. Başka yerlerden de gelen var. Amerika'nın içinden de çok göç alıyor.
Yani Kaliforniya'da, New York'ta ya da böyle pahalı eyaletlerde evlerini satanlar, adamın 2+1'i var, 1+1'i var. 1 milyon dolara satıyor atıyorum. Kaliforniya'nın iyi bir yerinde, New York'un iyi bir yerinde. Abi geldi buraya pandemi döneminde 300 bin dolara havuzlu bahçeli süper bir ev aldı. 3+1 ya da 4+1 neyse. Dedi ki ben bundan bir tane daha alırım, onu da kiraya veririm. Kalan paraya da otururum çiçek gibi dedi kendi kendine. Bunu yaptılar sonra market bir yükseldi. Şu anda 2 katından fazlaya çıktı fiyatlar. Hakikaten çok fazla yükseldi. Hatta bir video yaptım geçenlerde Amerika'da yaşanacak en güzel 10 eyalet ve şehir diye 2023 için. Orada da böyle ön plana çıkan ev fiyatlarının uygun olması, kiraların uygun olması, yaşam maliyetlerinin düşük olması, vergi avantajları gibi oradan da direkt bilgi alabilirsiniz aslında. Mesela şurada speed limit 15 diyor. Biz Türkler niye böyleyiz ya? Speed limit İngilizce okuyorum. Rakamı Türkçe. When flashing, ışıklar yandığı zaman hızınızın 15 olması gerekiyor. Çünkü burası okul bölgesi. Bu da çok katı bir kural. Yani bunu da aşmamanız gerekiyor. Yani illaki aşanlar vardır ama Allah korusun yakalanmamanız gerekiyor. Eğer ki o ışık yandığında okul dağılıyor ya da okula gidenler oluyor demek. Okul saatlerinde çocuklar okuldayken o ışıklar sönüyor. Yani oranın hız limiti neyse onu takip edebilirsiniz. Ama o ışıklar yandığı zaman, yanıp söndüğü zaman sarı ikaz ışıkları mutlaka hız sınırınızın 15 olması gerekiyor. 16-17 de olabilir, sorun değil ama 20 ve üzeri iyi olmaz. Ona dikkat etmek gerekiyor. O da ayrı bir ceza. O hatta ağır bir ceza. O konuda herkes uyuyor bu arada. Mesela denk gelirse gösteririm ama şu anda denk geleceğini zannetmiyorum. Okul otobüsü, okul servisi eğer önünüzdeyse ve o duruyorsa herkes duruyor. Sadece o şerit de değil. 3 şeritse 3'ü de duruyor. 5 şeritse 5'i de durması gerekiyor. Çünkü çocuk indirip bindiriyor demektir. Ve o eğer ki işte Allah korusun kaçarsa yolun ortasına herkes ondan tırsıyor. Allah var, arada mesela okul bölgelerinde o ışık yanarken, ikaz ışığı yanarken 15 kilometre hızına uymayanları falan gördüm. Görmedim değil ama okul otobüsünden acayip tırsıyor millet yani. Ben de Allah korusun, önemli de bir şey yani. Efendim umarım video hoşunuza gitmiştir. Hem sizi bir gezdireyim istedim, hem bu trafik cezası ile ilgili bilgilendireyim istedim. Böyle bir sohbet videosu olsun istedim. Video önerilerinizi bekliyorum. Mutlaka yorum bölümüne video önerilerinizi yazın. Farklı videolar var tabii ki, çekeceğim onları da. Onlar da gelecek, hiç merak etmeyin efendim. O yüzden sizden video önerilerini bekliyorum. Çünkü bazen işte aklımın çalışmadığı ya da unuttuğum şeyler oluyor. Güzel video önerileri geliyor sizden. Yorumlarınızı bekliyorum. En kısa zamanda yeni bir video ile karşınızda olacağım. Görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim.